Şehrine bir füze düşse, sadece bir bina mı yıkılır? 28 Şubat 2026. ABD ve İsrail, İran'a eş zamanlı geniş çaplı bir hava harekatı başlattı. Tahran dahil İran'ın dört büyük şehrinde eş zamanlı patlamalar yaşandı. İran'ın dini lideri bu saldırılarda hayatını kaybetti. İran aynı gün karşı atağa geçti. Basra Körfezi'nden Doğu Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyada yüzlerce füze ve insansız hava aracı fırlatıldı. Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak'taki ABD üsleri hedef alındı. Havalimanları vuruldu. Liman tesisleri hedef alındı. Körfez'deki en işlek sivil havaalanlarından Dubai Uluslararası Havalimanı hasar gördü. Kıbrıs'taki İngiliz askeri üssü füze parçalarından nasibini aldı. Ve akabinde İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kapattığını ilan etti. Bu duyurudan dakikalar sonra Brent ham petrol varil fiyatı %80'in üzerinde sıçradı. Dünyanın en büyük tanker filosundan 300'ün üzerinde gemi Boğaz girişinde demirlemek zorunda kaldı. Avrupa doğalgaz piyasasında fiyatlar %20'yi aştı. Hiçbir şehir yıkılmamıştı ama sistem sarsılmıştı. Bugün bu sarsılmanın nasıl çalıştığını, hangi mekanizmalar üzerinden yayıldığını ve neden coğrafi mesafenin bu mekanizmaları durduramadığını analiz edeceğiz. Bu kırılganlık aniden ortaya çıkmadı. Adım adım birikti. Nisan 2024, İran, İsrail topraklarına yaklaşık 300 insansız hava aracı ve balistik füze fırlattı. Büyük çoğunluğu ABD ve bölge ülkelerinin desteğiyle İsrail'in demir kubbe ve Arrow sistemleri tarafından imha edildi. Fiziksel hasar sınırlı kaldı. Ama o gece petrol piyasaları bunu fark etmişti bile. Brent petrol yalnızca gerilim haberinin yayılmasıyla birlikte varil başına 4 dolar yükseldi. Bu tek bir füze isabet kaydetmeden önce gerçekleşmişti. Haziran 2025, ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik ilk ortak operasyonu gerçekleştirdi. İran yalnızca Katar'daki bir ABD üssünü hedef alarak sınırlı bir misillemeyle yanıt verdi. Petrol o dönemde 80 dolar bandını test etti. Ardından müzakereler başladı. Şubat 2026. Cenevre'de ABD-İran nükleer görüşmeleri çıkmaza girdi. İran nükleer zenginleştirme faaliyetlerini tamamen sonlandırma talebini reddetti. Trump 15 günlük bir son uyarı süresi açıkladı. 28 Şubat'ta o süre doldu. Bu süreç bize şunu gösteriyor. Piyasalar her gerilim tırmanmasını önceden fiyatlamıştı. Savaş fiilen başlamadan 2026'nın ilk 2 ayında petrol fiyatları %20 prim yapmıştı. Risk gerçekleşmeden önce bile ekonomiye işlemişti. Hürmüz Boğazı dünya petrol piyasasının %20'sinin aktığı bir yer olarak geçiyor. O yüzden Hürmüz Boğazı'nı anlamak modern ekonominin neden bu denli kırılgan olduğunu anlamaktır. Bu boğaz İran ile Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri kıyıları arasında yer alır. En dar noktası 33 kilometre genişliğindedir ve bu 33 kilometre üzerinden dünyanın toplam deniz yolu ham petrol ihracatının yaklaşık 1/3'ü geçer. Küresel LNG ticaretinin %20'si bu rotada taşınır. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'ın petrol ihracatının büyük çoğunluğu bu geçitten akar. Rysat Enerji verilerine göre Boğaz'ın fiilen kapanması günlük yaklaşık 15 ila 20 milyon varillik bir arz açığı yaratır. Bu açığı kısa vadede bazı kaynaklarla kapatmak mümkün değildir. Çünkü alternatif boru hatları ve rotalar bu kapasiteyi kısa sürede karşılayacak ölçüye sahip değildir. Deutsche Bank analistleri Boğaz'ın tamamen ve uzun süreli kapanması senaryosunda Brent petrolün varil başına 200 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Morgan Stanley şimdiden ikinci çeyrek fiyat tahminini 80 dolara revize etti. Barclays ise kısa vadede 100 dolar senaryosunu masaya koydu. Şu an itibariyle Boğaz girişinde 300'ün üzerinde tanker bekliyor. Sigortacılar bölge için poliçe yazmayı durdurdu. Uluslararası Denizcilik Örgütü Boğaz'dan uzak durulması yönünde uyarı yayımladı. Bu bir çatışma bölgesinde yaşanan yerel bir hasar değildir. Bu küresel enerji sisteminin dar boğazının kapanmasıdır. Şimdi bu boğaz kapanmasının bir şehre nasıl yansıdığını adım adım izleyelim. Elektrik şebekesinin omurgası trafo merkezleridir. Yüksek gerilimli enerji iletim hatlarıyla taşınır. Trafo merkezlerinde gerilim düşürülür. Dağıtım şebekeleriyle binalara ulaşır. Bu zincirin herhangi bir halkası kesildiğinde o noktanın aşağısında ne varsa etkisi altında kalır. Türkiye'nin elektrik üretiminde doğalgazın payı tarihsel olarak %25 ila 35 arasında seyretmiştir. Hürmüz Boğazı kapandığında LNG teslimatları sekteye uğrar, doğalgaz fiyatı yükselir. Elektrik üretim maliyeti artar. Nitekim bu hafta Avrupa doğalgaz piyasasında TTF fiyatları %20'nin üzerinde artış kaydetti. Enerji maliyeti arttığında su dağıtım sistemi de etkilenir. Su pompası istasyonları elektrikle çalışır.
Elektrik fiyatı yükseldiğinde işletme maliyeti artar. Artış olduğunda pompalama durur, su basıncı düşer. Birkaç saat içinde üst katlara su ulaşamaz. İletişim altyapısı da bu zincirin içindedir. Baz istasyonları ortalama 8 ila 12 saatlik yedek batarya kapasitesine sahiptir. Veri merkezlerinde dizel jeneratörler devreye girer. Yakıt tükendiğinde sistem sessizleşir. Bütün bu sistemler birbirine kilitlidir. Elektrik olmadan su sistemi çalışmaz. Su olmadan hijyen sistemi çöker. İletişim olmadan koordinasyon kırılır. Koordinasyon olmadan onarım yavaşlar. Onarım yavaşladığında süreç kendini besler. Mühendisler buna kaskat arıza der. Tek bir giriş noktasındaki baskı birden fazla sistemi zincirleme etkiler. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapanması aslında hepimizi etkilemekte. Bu mekanizmayı adım adım izleyelim. Hürmüz Boğazı kapanır. Petrol arzı düşer. Risk primi yükselir. Petrol fiyatı artar. Karayolu taşımacılığı dizel yakıtla çalışır. Deniz yolu taşımacılığı fuel oil ile çalışır. Her ikisinin de maliyeti artar. Lojistik maliyeti arttığında gıda fiyatları artar. Çünkü gıda tedarik zincirinin en uzun ve en fazla yakıt tüketen bacağıdır. Tarladan fabrikaya, fabrikadan dağıtım merkezine, dağıtım merkezinden markete. Doğalgaz fiyatı arttığında elektrik üretim maliyeti de artar. Elektrik maliyeti arttığında sanayi üretim maliyeti de artar. Demir, çelik, çimento, plastik, kimya sektörü elektrik yoğun sektörlerdir. Bu maliyet ürüne yansır. Ürün fiyatı arttığında tüketici sepeti şişer. Enerji uzmanı Umut Şokri bu haftaki açıklamalarında şu değerlendirmeyi yaptı. Hürmüz'deki krizin derinleşmesi durumunda ABD'de benzin fiyatları galon başına 1 ila 2 dolar artabilir. Bu durum enflasyon beklentilerini yükseltir ve Merkez Bankası'nı daha uzun süreli sıkı para politikası uygulamaya iter. Aynı mekanizma farklı biçimlerde tüm bağlantılı ekonomilerde çalışır. Türkiye'de sektör kaynakları 4 Mart itibariyle pompada motorine 7, benzine 3 liraya varan artış beklentisini kamuoyuyla paylaştı. Bu sayılar soyut değildir. Hürmüz Boğazı'ndaki bir kapanma kararının Türkiye'deki bir sürücünün yakıt faturasına yansıma süresi saatlerle ölçülür. Enerji maliyetinin artmasının gıda zincirine etkisi ikiye ayrılır. Doğrudan maliyet ve lojistik aksaklık. Doğrudan maliyet kanalında nakliye yakıtı pahalılaşır, soğuk depo işletme giderleri artar, gübre ve tarımsal girdi fiyatları yükselir. Bu maliyet artışları ürün fiyatlarına yansır. Lojistik aksaklık kanalında ise tablo daha keskindir. Büyük şehirlerdeki marketlerin büyük bölümü tam zamanında lojistik sistemiyle çalışır. Depo stoğu minimum tutulur. Ürünler talep üzerine dağıtım merkezinden gönderilir. Bu sistemin işleyebilmesi için 4 koşulun eş zamanlı sağlanması gerekir. Ulaşım ağının açık olması, yakıt ikmalinin sürekliliği, iletişim altyapısının çalışması ve ödeme sistemlerinin aktif olması. Bu koşullardan biri aksadığında stok döngüsü bozulur. Raflar yenilenemez. Talep düşmeden stok tükenir. Bu kıtlık değildir. Lojistik çöküştür. Gıda vardır ama sisteme ulaşmaz. Yeterli ürün depoda beklerken raflar boşalabilir. Çünkü ürünü markete taşıyacak zincirin bir halkası kopmuştur. Modern ekonomi kesintisiz enerji varsayımı üzerine kurulmuştur. Bu varsayım hiçbir zaman sorgulanmadığı için çoğu zaman görünmez olur. Bankacılık altyapısı veri merkezlerine bağlıdır. Veri merkezleri elektriğe bağlıdır. Elektrik kesildiğinde yedek güç sistemleri devreye girer. Jeneratörler saatler belki birkaç gün boyunca sistemi ayakta tutar. Sonrasında yakıt tükenir. Post sistemleri internet bağlantısına ve enerji altyapısına bağlıdır. Bağlantı kesildiğinde ödeme alınamaz. Ödeme alınamadığında temel ihtiyaç maddesi satın alınamaz. ATM'ler çevrim içi bankacılık sistemiyle bağlantılı çalışır. Sistem çevrim dışı kaldığında nakit erişimi kapanır. Finansal akışın durması ekonomik aktiviteyi dondurur. Bir işletme mal alamaz, tedarikçi ödeme alamaz, çalışan maaşına ulaşamaz. 2003 yılında Kuzey Amerika'da yaşanan büyük elektrik kesintisi bu mekanizmanın somut örneğidir. Kesinti 8 saat sürdü, fiziksel hasar yoktu ama ABD ve Kanada'da 6 milyar dolara yakın ekonomik kayıp hesaplandı. Sistemin kendisi durmuştu. Şu an Orta Doğu'da çatışma devam ederken Dubai Uluslararası Havalimanı kısmen devre dışı kalmış. Körfez'deki büyük havalimanlarının bir bölümünde operasyonlar askıya alınmış durumda. Bu bölgenin lojistik omurgasında oluşan doğrudan bir aksaklıktır. Modern şehirler dayanıklı değildir, verimlidir. Bu iki kavram birbirine karıştırılır. Aralarında temel bir fark vardır. Dayanıklı bir sistem parça kaybettiğinde işlevini sürdürür. Verimli bir sistem tüm parçalar çalıştığında en yüksek çıktığı verir.
ama parça eksikliğine toleransı düşüktür. Son 50 yılda şehir altyapısı giderek merkezileşti. Enerji üretimi büyük santrallerde toplandı. Su dağıtımı merkezi pompalama istasyonlarına bağlandı. Gıda tedariki az sayıda büyük dağıtım merkezine yöneldi. Finansal işlemler birkaç büyük veri merkezinde yoğunlaştı. Bu merkezileşme maliyet verimliliği sağlar ama aynı zamanda tek nokta arıza riskini büyütür. Bir şehirde 10.000 küçük su kuyusu varsa birinin kapanması sistemi etkilemez. Bir şehirde 2 merkezi pompa istasyonu varsa birinin devre dışı kalması şehrin yarısını etkiler. Bağımlılık arttıkça kırılganlık artar. Bu bir değer yargısı değildir. Sistem teorisinin temel bir çıktısıdır. Orta Doğu'da bir karar ile İstanbul, Ankara ya da Kayseri'deki bir evin elektriği ve market fiyatları arasındaki mesafe düşündüğümüzden çok daha kısadır. Hürmüz Boğazı'nda olanlar bu hafta bunu sayılarla gösterdi. Makro ölçekte kırılganlık analizi yaptık. Şimdi mikro ölçeğe geçelim. Bireysel bir eve. Bir ev büyük bir sistemin en küçük birimi gibi görünür. Ama aynı zamanda kendi içinde bir alt sistemdir. Ve bu alt sistem üst sistemden ne kadar bağımsızsa üst sistemin kesintisine o kadar dayanıklıdır. Enerji bağımlılığını azaltmak mümkündür. Güneş enerji sistemi, batarya depolama, kritik yükleri şebeke kesintisinde ayakta tutar. Buzdolabı, aydınlatma, iletişim cihazları çalışmaya devam eder. Bu şebekeden tamamen bağımsızlık demek değildir. Ama kesinti döneminde kritik işlevleri sürdürmektir. Su tamponu oluşturmak mühendislik açısından basittir. Birkaç yüz litre depolanmış temiz su pompa istasyonlarının durduğu ilk günleri karşılar. Yatırım maliyetleri düşüktür. Alan gereksinimleri sınırlıdır. Gıda tamponu benzer bir mantıkla çalışır. Soğutma gerektirmeyen uzun raf ömürlü gıdalar lojistik sistemin aksadığı dönemlerde kritik bir marj sağlar. Bu hazırlık değildir, risk yönetimidir. Hazırlık kavramı en kötü senaryoya merkeze alır. Risk yönetimi olasılığı değil, etkiyi yönetir. Bir mühendis köprünün yıkılmasını bekleyerek değil, yük kapasitesini hesaplayarak tasarım yapar. Bir evde de aynı mantıkla ele alınabilir. Bu kanalın Yeşil Ev serisi tam bu teknik çerçevenin pratik karşılığıdır. Hibrit bir solar sistem şebekeye bağlı kalmaya devam ederken güneş enerjisini depolar. Batarya kapasitesiyle şebeke kesildiğinde sistem ada moduna geçer. Kritik yükler çalışmaya devam eder. Minimum su rezervi benzer bir işlev görür. Evde depolanan birkaç yüz litre pompa istasyonlarının durduğu ilk günleri karşılar. 15 günlük kuru gıda tamponu lojistik kesintisine karşı somut bir güvenlik marjı oluşturur. Soğutma gerektirmeyen yoğun kalorili gıdalar bu amaca uygundur. Depolama maliyeti düşüktür. Bu üç bileşen bir arada değerlendirildiğinde bir evin sisteme olan kısa vadeli bağımlılığı ölçülebilir biçimde azalmış olur. Amaç savaştan kaçmak değil. Amaç sistem kesintisine dayanabilmek. Çünkü sistem durduğunda yıkılan şey şehir değildir. Yıkılan şey bağımlılıktır. Next Life size korku satmaz. Komplo satmaz. Next Life size önlem almayı öğretir. Önlem almasını istediğiniz bir arkadaşınız varsa bu videoyu ona gönderin. Şu an hala geç değil. Önleminizi hala alabilirsiniz.